Selamlar, sargı bezi ve yün kullanarak keçe atkı yapacağım. Zeminde hidrofil sargı bezi kullanıyorum. Kullandığım bu ürünün eni 20 santimetre, paket içeriği ise 10 metre. Bu atkıyı yapmak için yaklaşık 7 metre civarında sargı bezi kullandım. 18 mikron kalınlığında merinos yün kullanacağım. Şalın üzerinde şerit desenler oluşturmak istiyorum. Yün yumağından ince bir şerit yün kopardım. Sonra bunu havlu üzerinde ileri geri yuvarlayarak kabaca bir şekil veriyorum. Net bir tamamen bir keçeleştirme yapmıyorum. Sadece amacım burada yün şeridine kabaca bir ip şekli vermek. Atkının her iki ucunda keçe bölgeleri olacak. Bunları belki saçak yaparım diye koydum ama sonra farklı bir amaçla kullandım. Yünü burada çok ince yerleştiriyorum. Şeridi çek bırak tekniğiyle yaklaşık olarak 30-35 santimetre uzunluğunda 60 santimetre genişliğinde yerleştirdim. Ve sargı bezini 20'şer santimetrelik bloklar halinde 3 parça olarak yerleştirdim. Her bir sargı bezinin uzunluğu da 220 santimetre kadar. Masam küçük olduğu için böyle bir yol buldum kendime. Şimdi yünü sargı bezinin üzerine şöyle yerleştireceğim. Parmağımla tutacağım. Sonra yün kopmadan bırakacağım. Çek bırak, çek bırak şeklinde olacak. Gördüğünüz gibi oldukça ince ve seyrek bir şekilde yünü sargı bezinin üzerine yerleştireceğim. Eğer siz de bu şekilde bir atkı çalışması yapacaksanız naçizane önerim sargı bezlerini birbirine dikerek işe başlayın arkadaşlar. Şu an gördüğünüz o birleşim yerleri bir süre sonra ayrılmaya başlıyor. Yer yer yırtılmalar oluyor. O yüzden en azından teyelleyerek bu işi yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. Sargı bezi ile yünü 3-4 santimetre kadar çakıştırdım. Sargı bezinin üzerine çok ince bir kat yün serdim. Onun üzerine de yün şeritlerimi yerleştirdim. Masam küçük olduğu için şöyle yapacağım. Islatacağım bunu tamamen. Sonra zımpara makinesiyle titreşim uygulayacağım. Daha sonra havuz makarnasına saracağım. Rulo yapacağım. Geriye çekip daha sonra kalan bölgeye aynı işlemi uygulayacağım. Yünü ıslatmak için sabunlu su kullanıyorum. Oda sıcaklığındaki suya birkaç damla sıvı el sabunu damlattım ve yünü onunla ıslattım. Bastırarak iyice yünün ıslanmasını ve hava kabarcığının çıkmasını sağladım. Sonra birinci kademede zımpara makinesini çalıştırarak titreşim uyguladım. Özellikle nanofelting çalışmalarında zımpara makinesi büyük kolaylık sağlıyor. Adeta yünü birdenbire hani kumaşın üzerine sabitliyor. Elle ovma işlemini yarı yarıya azaltıyor diyebilirim. Üzerine polyester tül serdim. Bunun üzerinden sabunu uygulayarak birazcık elle ovma işlemi gerçekleştiriyorum. Kumaşın geri kalan kısmına da aynı işlemi uyguladım. Uca fazladan yün serdim. Bu uçtaki yünün altında sargı bezi yok. Ama yün şeridi
Uca kadar bu sefer uzattım. Burada farklı bir yüzey dekorasyonu gerçekleşecek. Atkıyı bir havuz makarnasına sararak havlunun arasında 200 kere yuvarladım. Daha sonra ruloyu açtım ve diğer uçtan başlayarak yeniden rulo yaptım. Aynı şekilde bu uçtan da yaklaşık 200 kere yuvarladım. Atkı şu anda çok ıslak. Bu şekilde bunu hareket ettirmeye çalışırsam yırtılmalar, sıyrılmalar daha çok olacak. O yüzden fazla suyunu bir havluyla almaya çalışıyorum ve daha sonra yoğurma işlemine geçiyorum. Videonun başında bahsettiğim durum bu işte. Sargı bezleri her ne kadar birbiri üstüne koysam da ayrılmalar, sıyrılmalar meydana geldi ve yırtıklar oluştu. Bakın burada herhangi bir sorun yok. Ama yanı başındaki bölgelerde kopmalar, sıyrılmalar meydana gelmiş. Bu durumun telafisi var. Birazdan göstereceğim. Ama bu benim başıma hiç de gelmeyebilirdi. Eğer sargı bezlerini birbirine terleyerek başlasaydım işe hiç sorun olmayacaktı. Ama erindim, üşendim. Yaparım ben bunu dedim. Ama bakın sonunda ne oldu? Her neyse sargı bezlerini üst üste getirdim. Sonra buralara bir miktar yün ekleyeceğim. Islatacağım ve ondan sonra zımpara makinesi uygulayarak ovma işlemine devam edeceğim. Birer tutam yün yerleştireceğim ama dikey olarak değil, hafif verev koyacağım yün tutamlarını. Daha sonra sabunlu suyla ıslatıp ovma işlemine geçeceğim. Neden sargı bezlerini yan yana koyarak bu uygulamayı yapıyorum? Valla daha geniş bir sargı bezi bulamadım açıkçası. Medikal'de bulabildiğim en enli sargı bezi buydu. Ama internet üzerinde çok geniş sargı bezleri de var. Fakat toptan satılıyor ve 100 metre bir top olarak satılıyor. O çok fazla olduğu için alamadım onu. Eğer bütçeniz müsaitse ondan alıp bu yöntemle çok güzel şallar yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi atma tutma hareketleriyle yünü biraz daha keçeleştiriyorum. Böylelikle o istediğim hafif böyle nasıl derler yıpranmış zemin görüntüsü ortaya çıkıyor. Hem de eni ve boyu biraz daha küçülmüş oluyor. Keçeleşmenin biraz daha hızlı olmasını istiyorum. O yüzden atkıyı ılık suda biraz beklettim ve yeniden sabun sürerek yoğuruyorum.
İstediğim genişliğe ve uzunluğa ulaştım. İstediğim doku da oluştu. Keçeleşme tamamlandı. Artık durulayabilirim. Bir havlunun arasında bekleterek fazla suyunu alacağım ve nemliyken ütüleyeceğim. Aslında uçlara eklediğim yünleri daha sonra keserek saçak yapacaktım. Ama sonra vazgeçtim. Aklıma başka bir şey geldi. Keçe ip yaptım. Yünden keçe ip yaptım. Sonra bu ipleri birazdan göstereceğim şekilde atkının ucuna yerleştirdim. Birazdan son halini göstereceğim. Atkının iki ucunda da sadece keçeleşmiş yün var. Sargı bezi yok. Ben buraları keserek saçak yapmak istemiştim. Ama sonra farklı bir şey yapmak istedim. Keçe ipleri düğümledim. Ve bunları tığ yardımıyla alttan üstten geçirerek atkının ucuna farklı bir desen verdim. Farklı bir tasarım yaptım. Şimdi ipler hala nemli olduğu için bu keçe iplere ben bukle şekli verebilirim. Pipetlerin etrafına dolayarak kurumaya bırakacağım. Ve kuruduktan sonra bukle bukle çok hoş bir görüntüsü olacak. Keçe ipler kuruduğunda bu hale aldı. Çeksem de şekilleri bozulmuyor. Ama tabii yıkadığımda bu şekiller böyle kalmayacak. Yeniden sarmam gerekecek aynı yapıya ulaşmak için. Keçe düğümler birer düğme gibi görünüyor sanki orada. Ve sargı bezinin üzerindeki yünler ve yün şeritler de bu şekilde keçeleşti. Bakalım yakından nasıl görünüyor. Şalın dokusu nasıl derseniz çok yumuşak, yumuşacık, çok güzel bir yapısı var. Teni hiç rahatsız etmiyor. Doğrudan teninize değse de herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Çünkü kullandığım yün 18 mikron merinos yünü ve çok kaliteli güzel bir yün. Ondan yaptığım bütün askılar sorunsuz oldu diyebilirim. Atkının bitmiş hali boydan 160 cm, enden de 43-45 cm civarında. Toplam yaklaşık olarak 70 gram kadar da yün kullandığımı söylemek istiyorum. Yapmak isteyen arkadaşlar için. Eğer sargı beziyle Nofelting keçe atkı yapmak istiyorsanız arkadaşlar, ya çok enli bir sargı beziyle çalışın, naçizane önerim, ya da sargı bezlerini birbirine mutlaka işlem öncesinde dikerek işleme başlayın diyebilirim. Ben çok memnun kaldım. Kullanımı çok güzel, çok rahat. Kış bitmeden mutlaka bir tane çalışın derim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.